Bir önceki bölümümüzde biyolojik sorunlar nedeniyle ölüme terk edilen yavru bir şahinle karşılaşmıştık. Teşhisimiz doğruydu. Pençeleri işlevini görmüyordu. Açlıktan ölmek üzereyken yardım ettik. Yiyecek verdik. Gelinen süreçte bizimle beraber. Dağ başında yardıma muhtaç bir şahine ancak bunu yapabilirdik. Gördük ki koca bir diken ayağına saplanmış. Artık o sürekli kamp alanımızın civarında. Hatta yanı başımızda. Aklımız pençesini neden açamadığında. Zorla da olsa onu yakalıyoruz. Neden açamadığına bakmak istiyoruz. Merak içindeyiz. Onu önce sakinleştirmek gerek. Bunun için kursağını tıka basa doldurmamız gerekiyor. Sonra operasyona geçiyoruz. Dağ başında elimizden gelen tek şey bu. Biraz uğraştırıyor haliyle. Tesadüfen bulduğumuz bir cımbızla ayağının tam ortasına batmış bir diken parçasını çıkarmaya çalışıyoruz. Ve başarıyoruz da. Dikeni çıkarırken o bölgede bir yara oluştu. Mikrop kapma ihtimali var. Bunun için elimizde var olan Batikon mevcut. Ayağında ulaşabilecek, enfeksiyonun önüne geçebilir. Başka da çaremiz yok zaten. Yarayı peçeteyle iyice siliyoruz. Tavuklar kendi aleminde. Yavrunun pençelerini açmakta zorlanıyoruz. Ayağında diken olduğu için pençelerini açarak yere basamamış. Bu içgüdüyle büyümüş,
Onun için pençeler sürekli bir yumruk gibi sıkılı durumda. Yani pençelerini ayak gibi kullanmış. Dezenfekte işini defalarca tekrarlıyoruz. Şimdi sıra yara üzerine peçete koyarak onun temiz kalmasını sağlamak. Peçeteyi oldukça kalın tutuyoruz ki pençeleri gergin olsun ve yumruk yapma alışkanlığından vazgeçsin. Peçeteyi pençelerin arasına sıkıca yerleştiriyoruz. Şahin bu durumdan pek hoşnut değil tabii ki. Her şeyi onun iyiliği için yapıyoruz ama nereden bilsin ki? Şimdi de peçetenin çıkmaması için onu sabitleyeceğiz. Pek sağlıklı olmasa da bu işi koli bandıyla yapmak zorundayız. Şahin iyice huzursuzlandı ama yapacak bir şey yok. Katlanmak zorunda. Kulağını ve gaga altını okşayarak onu sakinleştirmeye çalışıyoruz. Kısmen de olsa sakinleşiyor. İşimize devam ediyoruz. Ayağından koca bir parça çıkardık. Umarım bundan sonra düzelir. Dur. Tamam. Onu birazdan özgür bırakacağız. Tamam. Artık istediği yere uçabilir. Bugün kayalara tutunamayacak ama zaten hiç tutunamamıştı ki. Biraz sonra kanatlanıp ayrılıyor bizden karşı tepelere doğru. Eğer akşamüstü tekrar tutabilirsek bandajı çıkaracağız ve gelişmelere göre davranacağız. Şimdi kamptaki diğer canlılarla baş başa kaldık.
Şahin'den kalan tavuk parçalarını onlara yedireceğiz. Yamyam bunlar. Tavuk etini o kadar çok seviyorlar ki. Bugün programımızda köye inmek var. Ama önce bir çevre temizliği yapmak gerekiyor. Her ne kadar dağ başı da olsa burası bizim yaşam alanımız. Arkasından da ortalığı biraz suluyoruz. Çünkü küçük bir rüzgar toz kaldırıp her şeyi mahvedebiliyor. Atık sularımızı da bu sayede değerlendiriyoruz. Köye iniyoruz. Bir komşuya davetliyiz. Hatice. Eve girer girmez evde yoğun bir faaliyet olduğunu görüyoruz. Herkes bir koşturmaca içinde. Sonradan anladık ki evde gölle yapılacak. Evin en yaşlısı genel kontrol yapıyor. Bu kıvızıklığında Hatice'nin kıvranamaz. Galiba pek memnun kalmadı bu işten. Allah sorun değil, ben onu yaparım. Adam dolmaz da içeride buğday var. Kazanlar yerleştiriliyor. Biraz aksın da sonra şey yaparız. Buğdaylar eleniyor. Bu kolektif yapılacak bir iş. Isına dursun. Onun için imece devreye giriyor. Bir gün birine, başka bir gün diğerine. Abla yıkıyoruz önce buğdayı, Evet, doğru mu? yıkıyoruz. Hem de içindeki bu hafif şeyleri çıkıyor üstüne suyun. Onları iyice alıyoruz, sonra kazana kaynatmak için. Buğdaylar süzülerek atık maddelerden arındırılıp kazanlara dökülüyor. Evin en yaşlısı kendini tutamıyor. Kendini işin içinde buluyor. Tıpkı gençler gibi elek sallamaya başladı bile. Keş uzak bir noktada onları merakla izliyor. Sen kıvranamıyorsun çağır. Yok, bunda yok ki hala. Bence. Temiz. Gördün mü seninki hala? Buğdayın da iyi yeri hep geride kaldı. Kazanın altı ateşleniyor. Kazana dökülen buğday taneleri saatlerce kaynayıp iyice yumuşayacak.
Bunun için bayağı bir bak. Acaba öyle derin de böyle tutsak gene yerdik. Kayalım. Hacer diyordu. Hiç gerek yok. Abla onu taşırım falan deme sakın. Bunları taşırım falan. Ateşin sürekli olacak ve yavaşlanacak. Ayrıca kazan sürekli karıştırılacak. Bu kurallar önemli. Yaşarım damağı. Bir de altını deş ver onun bir deş. Aynen. Hadi Hatice sineğe gel hadi. Anne, bulgur kaynıyor. Mutlusun galiba. Bulgur kayna diyoruz. Ne kadar daha bekleyecek? Daha bir saat falan bekler. Eskiden böyle şeyler yapıyor muydunuz? Oo, her sene, her sene. Her sene yapıyorsunuz. Hem de 2 kazan, 3 kazan. Eskiden de mi böyle yapıyordunuz? Tabii. Kazanlarla. Ha. Ama şimdi artık yaşlandım diyorsun. Yapamıyorum diyorsun. Gene uğraştırıyorlar ha. Uyda yerledik, şey yaptık. Hatice sinine titriyor Hatice. Buhardan. Hatice. Gülüm altını azıcık bir ağırlaştır onun dellendi. Sineği neden kapattınız? Hepsi birlikte pişsin diye. işte Buğday oldu. güzel pişsin, iyi pişsin. Hepsi aynı pişsin diye, oranda olsun diye kapadık. Hem çabuk pişer. Bugün oldukça sıcak. Nene biraz susadı sanki. Buyur. Ama ortalıkta bardak falan yok. Sadece büyük bir kepçe var. Elhamdülillah. Eline sağlık. Tamam, afiyet olsun. Kalan nerede? Al ayaklarını. Ha tamam, orada. Anne çok susadın galiba. Sıcak Zaten- hava çok sıcak. Uğraşıyorum baksana buyda yeleğiyorum. Bulgur kaynatıyorum. Aradan saatler geçti. Artık buğdaylar yavaş yavaş dışarı alınıp güneşte kurutulacak. Bunun için evin damı ideal bir yer. Kısmen toz ve çer çöpten uzak ve güneşi en yoğun alan bir yer. Ama önce bir bez serilmesi gerekiyor. Oldukça büyük bir bez. Evin diğer üyeleri de katılıyor bu taşıma işine. Kolay gelsin. Yeni elemanımız katıldı. Evin diğer üyelerinin bir tanesi. Ercan bulgur kaynatır. Bayraman abi Oynatır. kamerayı oynatır. Üye diyoruz ama bu üyelerin her birisi şehirde birer öğretmen. Nenenin çocukları. Bugün yalnızca bu iş için buradalar. Bununla da eskiden keçi koyun sağlıyordu. Bakırda. Helke. Çünkü göllenin büyük bir kısmı onlara gidecek. Hazırların tadı lezzetli olmuyor. Bunlar çok lezzetli oluyor. Kendi yaptım. Kendi tarlan, kendi buğdayın daha lezzetli oluyor. Göllenin anlamı bulgur yapmak için suda kaynatılan buğday demek. Yani bu buğdaylar bulgur olacak. Tabii bu haliyle değil. Başka işlemlerden de geçmesi gerekiyor. Çocuklardan biri Fatih. O ocağın başında. Diğeri Ercan. O da taşıma işinde. Oyuna geldiğin gibi bir his var içinde. Biraz öyle oldu. Ters çevir. Ters çevir koy. İş o kadar uzun sürdü ki Keş uykusuna yenik düşüyor. Hatice o beyaz çay çıkardın mı? Kolay gelsin. Teşekkürler. Ne yapıyorsun? Kontrol mü yapıyorsun? Pişmiş mi pişmemiş mi kontrol yapıyorum. Onun da Harika olmuş. Çanağı katında. Şimdi mi aklına geldi? Ya kazan bitti, şey bitti, Yok katı vereceğim size bademle kırın da yiyin. bulgur bitti. Bunun- Ondan sonra mı kontrol? Bunun dibindeki Yumuşak yer. en yumuşamış şu suyun içinde kalan en sonunu tabağa koyuyorlar. Tuz atıyorsun, biraz da badem falan böyle. Çok güzel oluyor. Yiyecek miyiz biraz sonra? Biraz sonra yiyeceğiz. Şu sonunu. Badem var, kavruk badem de var. Bitiyor galiba. Bitiyor işte kazanda az bulgur kaldı. Boşalttık mıydı tamam. Bir de kazanın için dışını yıkayacağız.
İşçiyensin aşağı ben değil ama. İşçi dediğiniz 3-5 tane işçi var burada. Var ama işte işi gören 2 kişi. Benim pek ayrım yok. Ben emrediyorum, söylüyorum, onlar yapıyor. Hatice de seriyor. Beni konuşturuyor da şey çekiyor. Tamam şeyi anlatıyordum. Devam et. Ne? Babama olan aşkını. Ha. Az önce anlatıyordun ya. Ben bunu aşkın olmayacak. Bu ben keleşliğini anladım. İneci olan kazanın altını benim haberim olmadan vermiş altına bu kelikleri toplamış onlardan şu an ayağında kelikleri yakmış. Ayakkabı eskisine. Ayakkabı. Kelik deriz biz. Ayakkabılar Ya ne yapan o kazanın dedim bulgur suyu çekti yakacaksın altına. Kürümüş atmış altını da söndürmüş da. Bir de su dökmüş. Becerememiş yani. Mesela bir şey değil. İnadından ben onu bir sorsana bana bulgurun altı pişik mi, inecek mi altını ben yakacağım, kelik yakacağım desene demezdi. Artık kampa dönüyoruz. Güneş de aşağılara indi. Kamp alanına iner inmez Şahin'in çığlıklarını duyuyoruz. Anlaşılan epeyce acıkmış durumda. Bu bizim işimizi epeyce kolaylaştıracak. Çünkü onu yakalayıp bandajlarını çıkartacağız. Hemen yakınımızdaki kayanın tepesinde. Onunla iletişim kurmaya çalışıyoruz. Ama önce birkaç parça tavuk eti hazırlamamız gerekiyor. Çünkü onu yanımıza getirmenin ve sakinleştirmenin tek yolu bu. Aynen düşündüğümüz gibi onu kolayca yakalıyoruz. Önce yemek. Tavuk parçalarını sulu olarak veriyoruz. Bu sayede su ihtiyacını da karşılamış oluyor. Şimdi sıra operasyonda. Bakalım sonuç ne olacak? Tamam. Bir büyüteç bulduk. Bu sayede ayrıntıyı görebilme şansımız var. Durum fena değil. Yara zaten küçüktü. O da kapanmak üzere. Onu yine geldiği yere bırakıyoruz. Gözümüz pençelerinde. Ama gördüğümüz kadarıyla hala eski alışkanlığını devam ettiriyor. Bu ara
arada kampımıza yeni bir misafir gelmiş. Uzun uzun bakıştıktan sonra yavaşça uzaklaşıyor bizden. Fakat son anda bir iyilik yapmak geliyor aklımıza. Onu ıslatacağız. Serinlediğini düşünerek uğurluyoruz onu. Çünkü bugün hava çok sıcaktı. Güneş kayboldu. Ne yiyeceğiz diye düşünürken uzaktan bir araba yaklaşıyor kampımıza doğru. Burası dağ başı olmasına rağmen burada sürprizler hiç eksik olmaz. Gelenler benim şehirden öğretmen arkadaşlarım Kürşat ve Ayhan. İlk işimiz ateş yakmak. Eskiden bu işleri çakmakla, kibritle uğraşırdık. Şimdi bunlar yaygınlaşınca iyi oldu. Benim çakmağın pabucu dama gitti. Ya boşa mı çıktı? Reklam değil. Boşa mı çıktı? Boşa çıktı. Bak bu ateşin yeri yazın kışın değişmez. Yazın da bu kıymetli, kışın da bu kıymetli. Çok güzel yer ya bu. Evet, gel biraz da sen ısın. Bana bu kadar yeter. Ve artı bir sürprizleri daha var. Hocam nedir bu? Ne yapacağız? Ne yiyeceğiz bugün? Bugün Adana kebap yiyeceğiz. Güzel görünüyor. Organik. Arkadaşımız rica ettik. Güzelce bunları hazırladı. Çok iyi görünüyor ya. Lokantada böylesini bulamazsın, restoranda hiç bulamazsın. Az sonra Leyla ile Mecnun'u buluşturacağız. Hadi bakalım. Ateşin köz olmasını bekleyeceğiz. Sonra da bununla biz buluşacağız. Önce bu ateşle buluşacak. Ben de hasretle bekliyorum. Evet, sonra da onunla biz buluşacağız. Ayhan Hoca'nın felsefi yorumlarıyla gece devam ediyor. Şahin ise uzak bir tepede. Bizi gözetliyor. Gelecek günlerde onun sağlık sorunlarıyla ilgilenmeye devam edeceğiz. Hoşça kalın.